Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere daha önce anlatmış olduğum güzel bir modelle karşınızdayım. Dediğim gibi eski modellere yavaş yavaş video çekeceğim. Tekrardan kanalımı tekrar alana kadar. Sırada bu modelim var. Burgulu ve ajurlu bir model. Gerçekten çok sipariş alan ve çok gösterişli bir model. Ben şimdi siparişim olduğu için bu modele de video çekmek istedim. Siparişim 40 numara içindi. Ben sizlere 38-39 numara için ölçüleri vereceğim. 40 numarada bakın şöyle bir potluk oluşuyor gördüğünüz gibi. Yani bu ayak zaten ayak mankeni 38-39 numaraya uygun manken. O yüzden biraz büyük geldi buraya. Ben sadece modeli şöyle gösterebilmek açısından mankene giydirdim. Hemen ayak ölçüsünü vereyim. 40 numara için yapacaksanız hemen santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. Videoda 38-39 numara için anlatacağım. Ben tabii ki ayrıma kadar aynı sayıda yapacaksınız. Ayrımdan sonrasını şu son burguyu yapmayacaksınız. Zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben öncelikle 40 numara için yapacaksanız elimde hazır hemen yapılmış kaç santim olduğunu sizlere ölçüp hemen söyleyeyim. 27 santim, 26,5-27 santim civarında. Bu da 40 numara için yeterli. Zaten bu esnedikçe enine verdikçe boyu da azalacaktır. O yüzden hiç ellemedim, yani çekiştirmedim. Bu bitmiş hali 26-27 santim civarında ve 40-41 numaraya uygun olacaktır. Ben size şimdi 38 ve 39 numara için anlatacağım. Hemen şöyle modelimi bir kenara bırakayım. Ayak mankenini de şöyle katalım. Şimdi patik burnu başlangıcını ben hazırladım. Modelimi anlatacağım sadece. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Her şişte 15 ilmeğimiz olması gerekiyor. 15 ilmekle başlıyoruz. Ben ilmek sayımı tamamladım. Hemen modele başlıyoruz. Bismillah diyerek başlayalım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında ters ilmeğimden sonra sonraki 6 ilmek üzerinde burgu yapacağım. Saç örgü yani. Hemen şöyle göstereyim. Saç örgümüzü yapacağız. Buna hem saç örgüsü deniyor hem de burgu deniyor. Şuradan başladık modelimize. Ters ilmeğimizden sonra şöyle arka tarafa katayım. Ters ilmeğimizden sonra 6 ilmek üzerinde burgumuzu yapıyoruz. İlk 3 ilmek değil 4. 5. ve 6. ilmeği. Yani ilk 3 ilmeği atlayıp 4. 5. ve 6. ilmeği şu şekilde önden şişime taktım. Öndeki bıraktığım ilk 3 ilmeği şişimden çıkarıyorum. Hepsini çıkardığım ilmeklerimin. Öndekiler de boşta. Bakın şu sol şişimi arkadan getirip boşta olan ilmeklerimi takıyorum. Önde olan ilmeklerimi 3 ilmeği bu 3 ilmeğin üzerine önüne geçirip şişime takıyorum bu şekilde. Taktıktan sonra bu ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek üzerinde burgumuzu yaptık. Hemen başlangıçta burgumuzu yapıyoruz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 ilmeğimi ördüm düz olarak. Sonraki 2 ilmeğin bakın birinci değil ikinci ilmeğe şişimi takıyorum. Öndekini çıkarıp arkadan tekrar şişime takıyorum. Yani ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum.
Değiştirdikten sonra bu 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Burada bir ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Şimdi burada bir ilmek eksilttik. Eksilttiğimiz ilmeği burada artırıyoruz. Artırdım. Yanında ilmek olmadığı için bu artırdığımız ilmek boşta kalıyor. Diğer şişe geçerken dikkat edelim, artırdığımız ilmek kaçmasın. Şimdi ipimi öne aldım tekrar. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten sonra şişimin üstüne bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kesimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters olarak ördüm. Hemen şuradan tekrar bir bakayım ben modelimden. Yanlış yapmamışımdır inşallah. Evet, 3 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Burgumuzu yapacağız. Burgumuzu da bakın sıradaki 6 ilmek üzerinde yapacağız. Yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi ilk 3'ünü atlayıp 4. 5. ve 6. ilmeği şişime taktım bu şekilde. Şişimden çıkarıyorum bu 6 ilmeği. Boşta olan öndeki 3 ilmeği arkadan sol şişime takıyorum. Taktıktan sonra bu öndeki 3 ilmeği önüne geçiriyorum. Şişime taktım. 3 bu şekilde yerlerini değiştirmiş olduk ilmeklerin. Değiştirdiğim ilmeklerin, yani burgumuzu yaptığımız ilmekleri tek tek düz olarak örüyoruz. Burada ilmekler birbirine çok yakın olduğu için dikkat edelim. İkisini birlikte örmeyelim. Sayarak örerseniz ilmek sayınızı karıştırmamış olursunuz. 6 ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Ters olarak ördüm bu ilmeğimi. Taban kısmına geçiyoruz. Taban kısmında herhangi bir işlem yok. Bu iki şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Taban kısmındaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ön yüze geliyorum. Burada bu sıramızda orta kısımda ajur, kenarlarda burgularımız var. Ajurlu modellerde bir sıra normal ajur yapıyoruz. İkinci sırada bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğim tersti. Burgularımdaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ördüm bir tane. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şişimde. İkinci şişime geçiyorum. Bakın ikinci şişimin birinci ilmeği ters. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geriye kalan ilmekleri yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Burada artırdığımız ilmek şu şekilde delik olacak. Buna dikkat edelim. Ajurlu yerimiz burası. Bir ilmek tersimiz var. 6 ilmek burgumuzdaki düz kısım. Sonrasında bir ilmek tersimiz var. Tersimizi de örelim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Taban kısmındaki ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Taban kısmını ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu sıramızda sadece ajurlu kısmı yapacağız. Burgularımız 8 sırada bir yapacağız burgularımızı. Yani burgulu kısmı normal düz olarak öreceğiz. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi buralar aynı. Model bitene kadar bu şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Burgulardaki 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. Tersten sonra 1,
2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Ve bir tane ilmek daha örüyorum. Kesimden sonra bir ilmek ördüm ve şişimin üstüne doladım. Burada bir ilmeğim var. Onu da düz olarak ördüm. İkinci şişime geçtiğimde birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Şişimin üstüne doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. 2 ilmek düz ördüm. Bir ters, 6 ilmek düz ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Gördüğünüz gibi ajurlu kısımlarımız bu şekilde. Burgular 8 sırada bir burgu yapılıyor. Yani burayı normal 8 sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Yanındaki her iki yanında da birer tane ters ilmeğimiz var. Ajurlu kısımları da bir sıra ajur yapıyorsak diğer sıramızda normal tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Şimdi tabana örelim. Başlangıca geldiğimizde ajuru yaptık zaten şimdi. Bir sonraki sıramızda tersleri ters, düzleri de düz olarak bir sıramızı tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Evet, ajurlu kısımdan sonra bir sırada tersleri ters, düzleri düz olarak ördük. Şimdi tekrar ajurlu kısımdayız. Yani ajur yapacağız. Burgumuzu daha yapmıyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, 6 ilmek düz burgularımızın 6 ilmeği düz, bir ilmek ters. Tekrar ajurlu kısımdayız. Bir ilmek ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Değiştirdikten sonra bu 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Bir ilmek daha ördüm. Sonrasında artırma yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Birinci ilmeğim ters. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Şişimin üstüne doluyorum bir kere. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Sırada ters ilmeğim var. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde ajurumuzun 3. sırasını yapmış olduk. Yine tabana örelim. Sıra başına geldiğimizde yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Bir sıramızı tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Ajurlu sıramızdan sonra bir sırada düzleri düz, tersleri ters olarak ördük. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi bu sıramızda yine ajur yapacağız. Sadece burgu yapmıyoruz. Burguyu her bir modele başlarken yapıyoruz. Başlayalım. Birinci ilmeğim düz, ikinci ilmeğim ters, sonraki 6 ilmek düz, 6 ilmekten sonra bir ilmek ters. Burada ters ilmeğimden sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bu son ajurumuz artık. Birinci modeli tamamlamış oluyoruz bu sırayla birlikte. İkisinin yerini değiştirdim, kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şişimin üstüne doladım. Burada kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Birinci ilmeğim ters. Ters ilmeğimden sonra 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra şişimin üstüne doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği bu şekilde kestim. Yine bir ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde ajurumuzu son sırasını yapmış olduk. Şimdi tabana örelim. Yine sıra başına geldiğimizde tersleri ters, düzleri düz ördüğümüz sırayı da tamamlayalım. Yani bu sırayı taban kısmını ördükten sonra bir sırada tersleri ters, düzleri düz olarak örüp bir sıramızı daha tamamlayalım. Sonrasında
Yine ikinci modelimize geçeceğiz. İkinci modelimize geçerken bakın başlangıçta burgu yaparak başlamıştık modele. İkinci modele de yine aynı şekilde başlayacağız. Hemen bu sıramızı tamamlayalım. Bir sıramızı da örelim. Sonrasında görüşelim. Evet, bir sıramı daha ördüm. Ajurlu kısımdan sonra tersleri ters, düzleri düz olarak ördüm. İkinci modelimize başlarken başlangıçta bakın burgu ve ajura başlamıştık. İkinci modele de yine aynı şekilde burgu ve modele ajurlu kısma yeniden başlıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bir düz ördüm, bir ters ördüm. Burgulu kısımda 6 ilmeğim vardı. İlk 3 ilmeği değil 4, 5, 6. ilmeği şöyle önden şişime takıyorum. Bu burguların yönü değişmiyor. Aynı şekilde burgumuzu yapıyoruz. 4, 5, 6. düz ilmeğimi önden şişime taktım. Şimdi bu 6 ilmeği sol şişimden çıkarıyorum. Bakın öndeki 3 ilmeğim boşta kaldı. Sol şişime arkadan boşta kalan ilmekleri takıyorum. Önde olan 3 ilmeği bu 3 ilmeğin önüne geçiriyorum. Burgumuzu bu şekilde yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bu ilmekleri tek tek örelim. Örerken de sayalım ki çünkü ilmekler çok yan yana olduğu için 3 ilmeği ördüm. 4, 5, 6. Burgumuzu yapmış olduk. İkinci modelimize de başlamış olduk. 6 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ajurda da yine aynı şekilde başlıyoruz. 3 ilmek düzden sonra sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki bir ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimin üstüne bir kere doladım. İkinci şişime geçiyorum. Geçerken de burayı öreceğim. Yalnız bu attığım, artırmış olduğum ilmeği kaçırmamaya dikkat ediyorum. Bakın ipimi öne aldım. Burada da şişimin üzerinde duruyor. İkinci şişimden ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Şişimin üstüne bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Zaten bakın yerleri belli. 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Burgumuza geldik. Yine aynı şekilde burgunun yönü değişmiyor. İki tarafta da aynı şekilde yapıyoruz. 4. 5. ve 6. düz ilmeğimi önden şişime bu şekilde taktım ve 6 ilmeğimi sol şişimden çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra boşta kalan 1. 2. ve 3. ilmekleri sol şişime tekrar takıyorum. Şöyle. Bunu kaçırmamaya dikkat edelim. Taktım. Gördüğünüz gibi bu 4. 5. ve 6. ilmekleri bu 3 ilmeğin önüne geçiriyorum. Burgumu da böylelikle yapmış oluyorum. Burgumu yaptıktan sonra burada 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Gördüğünüz gibi burgumuzu ve ikinci modelimize başlamış olduk. Her modeli tamamlıyoruz. Ajurun başlangıcını yaptık. Ajurlar bitene kadar burgu yapmıyoruz. Ajurlar bittikten sonra bir sonraki modele başlarken burgumuzu yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi tabana örelim. Başlangıca geldiğimizde tersleri ters, düzleri düz olarak örüp yine bir sıramızı tamamlayalım. Sonrasında yine ikinci modelimizi göstereyim sizlere. Evet, bir sıra düzümü de ördüm. Yani tersleri ters, düzleri düz olarak ördüm ajurlu kısımda. Şimdi ikinci modelimize devam ediyoruz. Yine bir düz, bir ters. Burgudaki 6 ilmeğimiz düz.
Sadece ajurlu kısmı yapıyoruz burada. Burguda dediğim gibi her modelin başlangıcında yapıyoruz. Bir ilmek ters. Ajurlu kısma geldim. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kesimden sonra bir düz ördüm. Artırmamı yaptım. Burada bir ilmeğim var düz, onu da ördüm. İkinci şişime geçiyorum. İkinci şişimden birinci ilmeğim ters. Bir ilmek düz ördüm. Artırmamı yaptım. Bir düz. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Kesimden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bir ters, 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde ikinci modelimizin ikinci ajurunu da yapmış olduk. Tabanı örelim. Yine bir sırada tersi ters düzü düz olarak örüp gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Şimdi ajurumuzun 3. sırasındayız. Yani 3. ajurumuzu yapacağız. 3. deliği. Bir düz ördüm. Bir ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Tersten sonra bir düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Şişimin üstüne doladım. Burada kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci şişime geçiyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. Şişimin üstüne doladım ipimi. Bir düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği bu şekilde kestim. Bir ilmek düz. Bir ters. 6 ilmek düz. Buraları biraz hızlı geçiyorum ki çünkü birinci modelin aynısını yapıyoruz. Yine de atlamak istemiyorum burayı. İkinci ajurlu kısmımız da bu şekilde. Yani ikinci modelimiz de bu şekilde ilerliyor. Yani birinci modeli nasıl yaptıysak ikinci modelimizi de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yine sıramızı tamamlayalım. Bir sırada tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Sonrasında modelimizin son sırasını birlikte örelim. Düz sıramı da ördüm. Şimdi ajurlu modelimizin yani ikinci modelimizin son ajurunu yapacağız. Bir düz, bir ters. Burgulu kısımdaki 6 ilmeğimi örüyorum. Bir ters ördüm. Ters ilmeğimden sonra sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şişimin üstüne bir kere doladım. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimden sonra 3 ilmek düz örüyorum. Şişimin üstüne doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Bir ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Üçüncü modelimize geçtiğimizde şimdi bu sırayı tamamlayacağız. Sıra başına geldiğimizde yine tersleri ters, düzleri düz olarak sıramızı tamamlayacağız. Bir sonraki sıramızda ikinci modele nasıl başladıysak üçüncü modele de aynı şekilde başlayacağız. Bu şekilde devam ediyor. Her modelin başlangıcında burgularımızı yapıyoruz. Yani başlangıçta bakın hem burguyu yaptım hem ajuru yaptım. İkinci modelde de yine aynı şekilde. Hem burguyu yaptım hem de ajuru tekrar yeniden kurdum. Üçüncü modelimizde de yine aynı şekilde. Hem burgu hem ajur yeniden kuruluyor. Yani videoyu başa alarak tekrar izleyebilirsiniz. Buradan sonrasını anlatmayacağım. 2 model anlattım sizlere. 2 model daha yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane ajurumuz olacak. 4 tane de burgumuz olacak. Yalnız 4. burguyu yapmadan bekliyoruz. Diyelim ki bakın bu şekilde. Burası 4. modelimiz. Şimdi biz burada 4. ajuru tamamladık. Yani 4. deliği yaptık.
Bir sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örüp orada bekleyelim. Yani 4. burguda. Burguyu yaparken ayrımı yapacağız. O yüzden 4.'yü bu şekilde bırakalım. Sonrasında burguyu yapacağız ve ayrımı yapacağız. Sonrasında nasıl ilerleyeceğiz hepsini anlatacağım sizlere. Şimdi 4 modelimizi tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Evet, 4 tane ajurumuzu yaptık. 4. burgumuzu yaparken burgumuzu ne zaman yapıyorduk? Bir sonraki ajurlu modele başlarken hem burgu hem de ajura başlıyorduk. Bu kadar 4 tane ajurlu model yeterli. Buradan sonra burgumuzu yapacağız, sadece ajurlu kısmı yapmayacağız ve ayrım kısmımızı yapacağız. Hemen başlayalım. Birinci şişimden yine bir ilmek düz ördüm, bir ters. Hemen burada burgumu yapıyorum. Yine ilk 3 ilmeği değil 4, 5, 6. ilmeği önden şişime takıyorum. Bu 6 ilmeğimi şişimden çıkardım. Öndeki 3 ilmeğimi arkadan şişe takıyorum. Burgumu yapıyorum bu şekilde. Burguyu yaptıktan sonra ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Düz olarak örüyoruz burayı. Burgu ayrımdan sonra devam edecek. Bir ters ilmeğim var. Sonrasında bu şişin sonunda bir ilmeğimiz kalacak. Bu bir ilmeği örmeden alıyorum. Diğer şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra bakın bu 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra öndeki ilmeği örüp bu tarafa alıyorum. Yani sadece yerlerini değiştirip örmüş olduk. Diğer şişe geçtiğimde ilk 2 ilmeğimi ikisini birlikte alarak keseceğim. İlmek sayımız bir tane fazla geliyor çünkü eşit olması açısından. Yani burada 6 tane haroşa oluyorsa burada 7 tane olacak. O yüzden düzgün orantılı olması için, sayılar aynı olması için bir ilmek eksiltmemiz gerekiyor. Kestik bir tane ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada yine burgumu yapıyorum. 4, 5, 6. ilmeklerimi şişime taktım. Şu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştirip burgumu yaptım ve ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ayrımı yaptık. Şimdi artık buradan sonra ön yüzden ve arka yüzden ilerleyeceğiz. Bir ters ilmeğim kaldı. Onu da ters olarak örüyorum. Tabana geçtim. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer tarafta görüşelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ön kısımdayım. Burayı da tekrar öreceğiz. Buradan sonra ön yüzden ve arka yüzden ilerleyeceğiz. Yine bakın buraya geldim. Bir düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. Burgularımdaki. Bu dediğim gibi topuğa kadar burgularımız devam edecek. 6 ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örüyorum. 6 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi buradan geriye döndüm. Artık karşıya geçmiyoruz. Ayrımımızı yaptık. Buradan ön yüzden ve arka yüzden devam edeceğiz. Burgularımız ön yüzde olacak. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yani tersleri ters, düzleri düz olarak örüp ya haroşaları da haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayacağız arka yüzde. Geriye döndüm. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sırada düz ilmeğim var, bakın bir tane düz ilmeğimi ördüm. Burgularımdaki ön yüzden düz ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm, bakın zaten yerleri belli. Şimdi tersleri ters olarak örüyorum. Taban kısmındaki ilmeklerimi de
hızlıca hemen ters olarak öreyim. Arka yüzde herhangi bir işlemimiz yok. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp arka yüzü tamamlıyoruz. Ön yüzden sadece burgularımızı 8 sırada bir yine vuracağız. Ayrımdan sonraki ilk burguyu da göstereceğim. Ön tarafa geldim. Bakın burgulu kısımdayım. Burada düz ilmeğimi ördüm. 6 ilmek tersimi örüyorum. Bir düz ilmeğim var. Düz ilmekten sonra 6 ilmeğim haroşa. Ben haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak örüyorum. Siz kendi zevkinize göre nasıl rahat ediyorsanız haroşayı o şekilde örebilirsiniz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Burgularımızı yeni yaptık zaten. Ayrımımızı da yaptık. Birkaç sıra daha böyle 7 sıra daha öreceğiz. 2 sıra örmüş olduk. Ben zaten sizlere birkaç sıra daha örelim. Sonrasında haroşaları saydığımda burguları ne zaman yapacağımızı göstereceğim. Dediğim gibi şimdi bir 6 sıra daha öreceğiz. Evet, 6 sıra ön yüzden ve arka yüzden 6 sıra daha öreceğiz. Çünkü 2 sırasını ördük. Ön yüzden ve arka yüzden 6 sıra daha örelim. Tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa olarak örelim. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. 6 sıradan sonra burgumuzu yapacağız tekrar. Evet, ayrımdan sonra sizlere söylediğim gibi burgumuzu yaptık ayrımı yaparken. Ayrımdan sonraki ilk burguyu yapacağız şimdi. Bakın kaçıncı diş haroşada? 4 diş haroşamız oldu. 4. diş haroşadan sonra burgumuzu yapıyoruz. Yani 8 sıra örmüş oluyoruz. Bir diş haroşa 2 sıra sayılıyor. 2, 4, 6, 8 sıra burgumuzun sırası tamamlanmış oldu. Yani bu şekilde haroşaları takip ederseniz burguları bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız. Bakın burası burgumuzu yaptığımız kısım. Şu. İlk ilmeğimiz şurası. Bunu saymıyoruz. Bunun üzerinde şöyle bir delik var bakın. Şu şekilde yakından göstereyim. Burası burgumuzu yaptığımız sıra. İlmeklerimizi çevirdiğimiz sıra burası. Burayı saymıyorum. Bunun üzerindeki ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi 8 sıramız tamam. Burgumuzu yapacağız. Ayrımdan sonraki ilk burgu. Yalnız ayrımı yaptığımızda burası bir sıra fazla oluyor. Sadece buradaki burguda. O da zaten hiç belli belirsiz. Hemen şöyle göstereyim diğer patiğimden. Bakın şurası 5. burgumuz yani. Bu 5. burguda bir sıra fazla oluyor mecburen. Çünkü örüp buraya geldiğimizde arka yüzden ve ön yüzden ilerlediğimiz için burguyu da ön yüzden yapacağımız için mecburen burası bir sıra fazla oluyor. Burayı kafanıza takmayın. Hiç belli bile değil yani. Hemen şöyle burgumuzu yapalım. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek tersimi örüyorum. Yine burgularımı yapacağım aynı şekilde. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Burgumu yaptım. Yaptıktan sonra ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Ayrımdan sonraki ilk burgumuz burası. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek tersim var, onu da ördüm. Şimdi taban kısmındaki iki şişimizdeki ilmeklerimizi örelim. Vakit kaybetmeyelim, yani burayı örerek zaman kaybetmeyelim. Burayı örüp gelelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Buradaki burgumu yapacağım şimdi. Hemen bakın, bir düz, bir ters ve burguma geldim. Hemen
Dördüncü, beşinci ve altıncı ilmeklerimi önden şöyle şişime takıyorum. Burgumu yapıyorum. Artık burgu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Burgumu yaptıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmeğimi. Burayı yavaş örelim ki ilmeklerimiz çok dip dibe olduğu için ikisini birlikte örmeyelim. 6 ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğim var. 6 ilmek de haroşa. Ayrımdan sonraki burgularımız da bu şekilde. Birinci burguyu yaptık. Böyle devam edeceğiz. Bir sonraki burgumuzda 8. diş haroşamızda. Yani burada 8 tane haroşamız olacak. Şurada saydığımızda ön yüze geldiğimizde şu haroşaları saydığımızda 8 diş haroşa olacak. O zaman burgumuzu yapacağız, bir sonraki burgumuzu. Ya da biraz önce gösterdiğim gibi şu burgumuzu yaptığımız sıranın sonrasındaki ilmekleri sayacağız. Biraz önce zaten gösterdim sizlere nasıl sayacağımızı. Bu şekilde 38 ve 39 numara için ayrımdan sonra 4 tane burgu daha yapacağız. Sonrasında topuğa geçeceğiz. Ben dediğim gibi 40 numaraya uygun yaptığım için ayrımdan sonra 5 burgu yapacağım. Eğer 36 ve 37 numara için yapacaksanız nasıl yapacaksınız? 3 burgu yapıp 4. burguyu yapmadan, yani 8 sıradan oluşuyor ya bir burgumuz. 3 burgu, bir de 4. burgunun 4 sırasını yaparsınız, sonrasında topuğa geçersiniz. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3 burguyu yapıp 4. burguda dediğim gibi bir burgu 8 sıradan oluşuyor. Yani bunun 4 sırasını örersiniz, sonrasında topuğa geçersiniz. 36 ve 37 numara için bu şekilde yapabilirsiniz. 40 numara için ise ben 5 tane burgu yapacağım. Ön yüzde burgu yapıp arka yüzden de ilmeklerimi tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa olarak öreceğim. Ön yüzden burgumuzu yapacağız. Arka yüzden de bir sıramızı örelim. Sonra topuğa geçelim. Siz 4 burgu yapacaksınız. Ben 5 burgu yapacağım. Siparişim bu yönde çünkü. O yüzden büyük yaptığım için dediğim yöntemi uygularsanız ayağınıza göre yapabilirsiniz. Patiğinizi bu şekilde bilgiyi vermek benden. Ayağınıza ve elinize göre ayarlamak da sizden. Şimdi topuğa kadar istediğimiz sayıda burgularımızı yapalım. Sonrasında topuk için tekrar görüşürüz. Evet, ayağımıza göre bu ayrımdan sonraki kısmı ayarladık. Ben 5 burgu yaptım ayrımdan sonra. 1, 2, 3, 4, 5. 5. burguyu ön yüzde yaptım. Arka yüzden de bir sırayı ördüm. Daha fazla örmedim. Şimdi topuğa geçeceğiz. Siz dediğim gibi daha önce anlatmıştım. 38-39 numara için yapacaksanız 4 burgu yapmanız yeterli. 36 ve 37 numara için yapacaksanız 3 burgu yapıp 4.'yü de yarım yapacaksınız. Sonra da topuğa geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben 2 şişin üzerine aldım şişlerimi. Ayrım kısmında bir tane ilmek eksiltmiştik. Yani bu şişimizin üzerinde bir tane ilmeğimiz eksik. O eksik olan, yani tek sayı ilmek sayımız. Bu tek sayıyı topuğa vereceğiz. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane tersim var. 6 tane düzümü örüyorum. Yine aynı şekilde. Bir tane ters. Şimdi bu şişimin sonunda 7 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Toplamda 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğin ilk 3'ünü birlikte alarak kesiyorum. Üçlü kesim yaptım. Kalan 4 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Boşalan şişimi bir kenara bırakıp 2 şişle devam ediyorum. Burası topuğumuzun tam orta kısmı olacak. Şimdi diğer taraftan 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim.
İlk kestiğim ve son kestiğim ilmeklerle birlikte toplamda 11 ilmek ayırdık topuğumuza. Dediğim gibi ayrımda bir ilmek eksilttiğimiz için ilmek sayımız tek sayı. O yüzden o tek sayıyı da topuğa verdik. 11 ilmek ayırdık topuğumuza. Geriye dönüyorum üçlü kesimden sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonraki ilmeğimi ters olarak kestim. Bu şekilde devam ediyoruz. Kesme işlemine 11 ilmeğimizi örerek her sırada birer tane ilmek kesiyoruz. Şişimizin sonunda 7 ilmek kalana kadar devam edelim birer birer eksiltmeye, sonrasında görüşelim. Topuğumuzu ördük. Bakın bu şekilde. Şöyle yandan görünümü biraz böyle burası bükülüyor gibi oluyor ama bu şeyden kaynaklı. Burgudan kaynaklı. Yani burgu böyle bu şekilde içe doğru çektiği için burada ister istemez bu şekilde kardaklanıyor. Yani ayağınıza giydiğinizde bu görüntü kaybolacak. Şimdi 7 ilmeğim kaldı burada. Bu tarafta da 8 ilmeğim var. Ortadaki 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Buradan itibaren. Haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz veya ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örebilirsiniz. 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini kestim. Haroşa olarak geriye döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Arka yüzde de ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini kestim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşaya devam ediyorum. 10 ilmeğimi örüp 11. ile bir sonraki ilmeği İkisini birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde devam edelim. Yine burada şişimizin sonunda 2 ilmek kalacak. Bu tarafta da 3 ilmek kalacak. Sonrasında o kalan ilmekleri tek seferde keseceğiz. Evet, haroşa olarak devam ettim. İlmeklerimi yine birer birer kesmeye devam ettim. Burada 2 ilmek, bu tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Şimdi kalan son ilmeklerimizi keselim, artık patiğimizi tamamlayalım. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. 11. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. 10 ilmeğimi örüyorum tekrar. On birinci ile kalan 2 ilmeğimi de alarak üçlü kesim yapıyorum son olarak. Geriye dönüyorum. Ön yüze geldiğimde ilmeklerimin tamamını kesip patiğimi tamamlıyorum artık. İlk 2 ilmeği kestim. İlmeği şişime taktım. Sonrakiyle birlikte tekrar kestim. Bu şekilde kesme işlemine devam edelim. Birinci ilmeğimize kadar keselim ilmeklerimizi. Evet. Yani topuktaki 11. ilmeğe kadar keselim. İlmeğimi şişime tekrar takıyorum. 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü tamamına birlikte alarak dörtlü kesim yapıyorum. Bir tane de zincir çekip sıkılıyorum. Evet, ipimizi kestik. Artık patiğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Şöyle göstereyim. Biraz büyük oldu dediğim gibi. Bu 40 numara için, 40-41 numara için verdiğim ölçülerde elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Artık modeli ben anlattım. Ayağınıza göre ayarlamak size kalmış. Umarım
anlaşılır olmuştur modelim. Şöyle yapayım. Buradan sonra artık yavaş yavaş diğer modellerime de tekrar video çekeceğim. Çok istek var çünkü. Kanalım tekrar geri gelene kadar yeniden video çekmeye devam edeceğim. Yeni modellere çok az zaman ayırabilirim. Yani çok da yeni modeller çekemeyebilirim. Çünkü çoğu insan işinde yarım kaldı. Sipariş alanlar bazıları iptal etmek durumunda kaldı. Bazıları benden rica etti tekrar videosunu çeker misiniz diye. Bu şekilde elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Yavaş yavaş videoları çekip yükleyeceğim. Umarım bu da sizler için faydalı bir model olmuştur. Çok sevilen bir model bu da. Her siparişte olan. Şimdi eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Lütfen desteğinizi bekliyorum bu konuda. Sayfamı, kanalımı tekrar yeniden baştan büyütmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Çok kişi destek oluyor. Herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bu videomuzu tamamladık. Artık bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.